Mısır'ı yöneten belki de en güçlü firavundu. Piramitlerden bu yana en büyük inşa programını yöneten, savaş meydanlarındaki başarılarıyla nam salmış bir generaldi. Evet, Ramses'ten bahsediyorum, Büyük Ramses. Ramses uzun hükümranlığı döneminde şanına yakışır bir şehirde kurmuştu. Muhteşem imparatorluğuna yakışır bir başkent. Ramses için yapılmış, ona adanmış pek çok devasa heykelin, yazıtın, hieroglifin bu başkentte olduğu biliniyor. Ama sorun şu ki bugün o şehir yok. Resmen tarihten kaybolmuş bir şehir. İşte gelin bu hafta biraz bundan bahsedelim. Bir zamanların muhteşem bir medeniyeti olan Antik Mısır sırları 3000 yıl sonra bile hala açığa çıkmayı bekler. Kartuş bir firavunun adını taşıyan bir kraliyet damgasıdır. Burada olduğu gibi. Tutankamun aşağı ve yukarı Mısır'ın hükümdarı. Anıtlara kazınan kartuşlar inşaatçıların kimliğini ortaya koyardı. Ayrıca Mısır'ın yeni krallığında Büyük Ramses'ten daha büyük bir kurucu da yoktur. Peki öyleyse Nil deltasındaki Ramses'in bu muhteşem başkenti nasıl ortadan kayboldu? Tapınaklara, dikili taşlara ne oldu? Eski Mısır oldukça sıcak bir memleket. Ancak taşı da eritecek değil ya. Kayıp Piramisi şehri yüzyıllardır Mısır bilimcilerinin kafasını karıştıran bir gizemdir. İkinci Ramses daha çok Muhteşem Ramses olarak bilinir. Milattan önce 1279'a tahta çıktı ve 67 yıllık saltanatı eski Mısır tarihinin en uzun saltanatı oldu. Mısır'ın en büyük firavunuydu. Rahipler her tapınak ve heykelde onun kraliyet adını oluşturan hieroglif setleri oydular. Tanrı Amun'un sevgilisi Ramses. Ramses onuruna dikilen sayısız heykel ve yazıtın ona ölümsüzlük getireceğine inanılırdı. Onun en güzel anıtlarının, yazıtlarının çoğunun yeni başkenti Piramisi'de olduğu söylenir. Antik metinlere göre Piramisi canlı ve hayat dolu bir metropolmüş. Göz kamaştırıcı evler, saraylar, bahçelerle dolu, herkesin orada yaşamak istediği, en güzel kıyafetleriyle gezdiği muhteşem bir şehirmiş. Ama her nasılsa Ramses'in hükümdarlığından 200 yıl sonra M.Ö. 1000 civarlarında bu muhteşem şehir birden ortadan kaybolmuş. Kayıp şehir hakkında hayatta kalan en önemli kanıt bu eski metinden geliyor. Piramisi ilahisi olarak bilinen bu papyrus el yazması şöyle diyor. Batı tarafı Amun evi, güney tarafı Set eviydi. Bu iki tapınağın bu iki hayati öneme sahip iki tanrıya Amun ve Set'e ithaf edilmesinden bahseden metinde şehrin tam kalbinde savaş arabalarının sıralanma yerleri olduğu belirtilen bir ordu toplanma yeri varmış. Burası savaşmaya hazır bir şehirdi. Harika tapınaklarla süslenmiş, ayrıca güçlü bir askeri garnizona ev sahipliği yapıyordu. Ne de olsa onun saltanatının, ihtişamının kaynağı gururlu bir savaşçı kral olması değil miydi? Ama dedim ya, günümüzde o şehirden hiçbir iz yok. Sanki bir anda buharlaşmış koca şehir. Bize şehri ballandıra ballandıra anlatan o ünlü Piramisi el yazması da şehrin yeri hakkında hiçbir ipucu vermiyor. Ancak diğer kaynaklardan gelen kanıt parçaları olası bir yer olduğunu göstermiş. Bilim insanları çeşitli metinlerden elde ettikleri belli belirsiz referansları birleştirdiklerinde en iyi tahmin olarak şehrin Nil Nehri'nin en doğu kolunda Nil deltasında yer alması gerektiği sonucuna varmışlar. Nil deltası, Nil Nehri'nin denize ulaşmadan önce ayrı kollara ayrıldığı Kuzey Mısır bölgesidir. En doğudaki kolu araştırmak arkeologlar için hiç de zor bir iş olmamalı değil mi? Ama maalesef öyle değil işte. Binlerce yıl boyunca Nil Nehri'nin nehir yatakları pek çok kere yön değiştirdi. Birçok dalı silindi. Hatta eskiden 7 dalının olduğu yerde şimdi sadece 2 tane var. Yani Nil'in 3000 yıl önceki en doğudaki kolu bugün artık olduğu yerde değil. Mısır bilimcileri bu kayıp şehrin Nil Nehri'nin geçmişini okuyarak bulunabileceğini düşünmüşler. Özellikle de Nil deltasındaki kollarının ve drenaj sistemlerinin küçük izlerini aramışlar. Eski nehir yatakları yok olsa da yüzyıllar boyunca geride bıraktıkları tortular görülebilir sırtlar oluşturur. İşte bu sırtlar sayesinde Nil deltasının kayıp kanallarının bir zamanlar aktığı yerler bulunabilir. Bu eş yükselti haritalarından antik manzaranın temel özellikleri çıkarılarak Nil deltasının eski kollarını haritalandırmayı başarmışlar. Daha sonra da onları Büyük Ramses saltanatından olduğu bilinen arkeolojik alanlarla eşleştirmişler. Bu çalışmalar sonucu bir bölgeyi muhtemel Piramisi şehri olabilecek yer olarak belirlemişler. Piramisi'nin bugün bir Mısır kasabası olan Kuantir yakınlarında olduğu sonucuna varmışlar.
Bölgede o kadar çok çanak çömlek parçası bulunmuş ki bu 3000 yıllık buluntulara Kuantir köyünün her yerinde 20 kilometre karelik bir alanda bolca rastlanır. Ayrıca bu antik yerleşim bugünkü Kuantir kasabasından çok daha büyük bir yerleşimmiş. Piramisi ilahisine göre başkent hayranlık uyandıran anıtlarla doluymuş. Ama Kuantir'de arkeologlar bir çiftçinin tarlasının köşesindeki dev bir Ramses heykelinin kopmuş ayak bölümünden başka hiçbir büyük parça bulamamışlar. Halbuki Ramses zamanındaki diğer bütün büyük şehirler dev Ramses heykelleri ve tapınaklarının harabeleriyle kaplıdır. Arazi komple kırılmış küçük kalıntılarla kaplı olmasına rağmen yüzeyde yaklaşık 10 metre uzunluğunda olduğu düşünülen bu oturan Ramses heykelinin ayaklarından başka hiçbir büyük yapı kalıntısı yok. Buradaki hierogliflerde yazana göre heykelin Ramses'e ait olduğu açık. Tanrı Amun ve Tanrı Ra. Ve işte burada da Ramses'in adı. Peki öyleyse heykelin geri kalanı nerede? Mısır bilimcileri tüm bu kanıtlar ve kalıntılar ışığında günümüzün modern şehri Kuantir'in kayıp şehir piramisi için en olası aday olduğu konusunda hemfikir. Doğru yerde ve doğru döneme ait çanak çömlek çevredeki tüm tarlalara dağılmış vaziyette. Ancak Mısır'daki diğer tüm sitelerin aksine orada yerin üstünde neredeyse hiçbir şey kalmamış. Alanda 2 tekerlekli savaş arabaları ve savaş ekipmanları bulunmuş. Bölgeye at ahırlarıyla bağlantılı olarak en az 460 konutun olduğu ve 2000 savaş arabasının konuşlandığı büyük bir garnizonmuş. Bu ahırlar Doğu Akdeniz'de keşfedilen en büyük savaş arabası ahırlarıdır. Tıpkı Piramisi ilahisinde ve eski metinlerde bahsedildiği gibi. Burası belirli bir stratejik tehdide karşı koymak için tasarlanmıştı. Ramses İmparatorluğu güneyde bugünkü Sudan'dan kuzeyde Suriye'ye kadar uzanıyordu. Mısır'ın en büyük rakibi olan güçlü Hitit İmparatorluğu'na karşı ileri bir savunma karakolu görevi görüyordu. Saltanatının başlangıcında Ramses, başkentini Memphis'ten Doğu Nil deltasındaki Piramisi'ye taşıyarak bu tehdide karşı bir önlem almak istemiş. Yeni şehir bir savunma kalesi ve seferleri için bir üstü. Bölgede çok büyük bronz dökümhaneleri varmış. Bronz o zamanlar herhangi bir metalden daha sertti ve silah yapmak için idealdi. Buradaki bronz dökümhaneleri antik dünyada şimdiye kadar bulunmuş en büyük metal işleme sahasıymış. Sayıları 100 binlere ulaşan bir Mısır ordusu için binlerce silah yapabilecek kapasitedeymiş. Bilim insanları orada görülen savaş teknolojisi sonucu Ramses dönemi Mısır'ının dünyanın süper gücü olduğunu söylüyorlar. 1996 yılında toprağın altını görmek için yaklaşık 2 kilometre karelik alanı manyetik cihazlarla taramışlar. Sonuçlar hayret vericidir. Tarlaların altında büyük bir şehir gizlenmiş. Bu Mısır bilim tarihindeki en büyük manyetik taramaların sonucunda büyük bir şehrin temelleri gözler önündeydi. Bu şehir tüm Orta Doğu'daki en büyük yerleşim yerlerinden biridir. Tapınaklar, saraylar ve büyük olasılıkla on binlerce insan için evler. Kanıt çok fazla ve tek bir sonuç var. Burası büyük kayıp Ramses şehrinin yeriydi. Mısır bilimcileri yapılan tüm bu buluntularla birlikte bu alanın Piramisi şehri olduğundan kesinlikle emin. 3000 yıllık bir gizem sonunda çözüldü. Peki ama şimdi tek bir soru var. Burada ne oldu? Ve neden yer seviyesinin üstünde dev bir çift taş ayak dışında görülecek bir şey yok? Tüm bu ihtişamlı heykeller, tapınaklar ve saraylardan kalan dev kireç taşı bloklarına ne oldu? Cevap Kuantir'de değil, 20 kilometre kuzeyde antik Tanis bölgesindedir. İkinci Ramses'in ölümünden 200 yıl sonra Tanis, Mısır'ın yeni başkenti oldu ve taşa ihtiyaç duyarak onu komşu şehrinden geri dönüştürdüler. İşin garibi ölümünden 200 yıl sonra Tanis'teki sayısız anıt Büyük Ramses'in adını taşıyor. Bu şehrin muhteşem süper yapıları büyük olasılıkla nakledilmiş olsa da manyetik taramalar birçok şeyin hala Kuantir alanının altında kaldığını ortaya koymuş. Burada saraylar, tapınaklar, villalar, evler, sokaklar her şey var. Şehrin tam merkezinde dev bir tapınağın hatasız ana hatları keşfedilmiş. GPS ve manyetik taramalar onun muazzam boyutunu ortaya çıkartmış. Merkezde 30 metre genişliğinde ve yaklaşık 100 metre uzunluğunda olan bu tapınağın veya sarayın merkez binası varmış. Büyük tapınak Piramisi'nin muhteşem kalbiydi. Çevresinde yükselen diğer tapınaklar ve Ramses'in yaşadığı geniş saray kompleksleriyle Altın Çağ'ında burası eski Mısır'ın en görkemli şehirlerinden biriydi. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kalın.